Herkese merhaba. Sizleri 1995 yılına götürüyorum. Beyazlarda Anand, siyahlardaysa Kasparov. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, ver E4'ü, at C3, G6, Dragon varyantı, file 3, D4 atını destekledi, vezir D2 gelip vezir fil bataryası oluşturacak. Bu konumda at G4 ile fil rahatsız edilmek istenirse fil B5, at D7 ya da fil D7 kapatılırsa Anand vezir alır G4 ile atı kazanır. At C6 kapatılırsa at alır C6, B alır C6'dan sonra fil alır C6, şah kale çatalı var. Nerede kalmıştık? Fil E3, fil G7, fianchetto yapısını oluşturdu. Vezir D2, vezir fil bataryası oluşturdu. Uzun roka hazırladı. At C6, D4 atına baskı oluşturdu. At alır C6 yapılırsa B alır C6 hamlesinden sonra Kasparov yarı açık B dikeyine sahip olur. Anand uzun rok atarsa Kasparov yarı açık B dikeyinden şahı hedef alır. Burada artık fil B5 şah çekerek gelmediği için Kasparov at G4 ile fili rahatsız etmek istiyor. F3 at G4'ü engellerken E4'ü destekledi. Ayrıca G4 sürüşünü hazırlıyor. Kısa rok şah güvenliğini sağladı. Anand bu konumda şah kanadından saldırı oluşturmayı planlıyor. Burada uzun rok yapılırsa Kasparov kanattan gelecek saldırıya karşı D5 ile merkezden yanıt verir. Fil C4 rakibinin D5 sürüşünü keserken F7'ye baskı uyguluyor. Fil D7, H4. Anand şah kanadı saldırısına başlıyor. H5, Kasparov rakibinin şah kanadından H5 ile ilerlemesini engelliyor. Fil B3, profilaktik hamle at A5 ya da at E5'in tempo ile fili isteyerek gelmesini engelledi. Kale C8, kalesini yarı açık C dikeyinden aktifleştiriyor. Kasparov fırsat bulursa at A5 ile B3'teki fili alacak ya da at E5, at C4 ile veziri ve fili isteyecek. Kasparov da fil alır C4 yapmak durumunda kalacaktı. At alır C6, Anand filleri oyunda tutmak için atı kırıyor. B alır C6, Kasparov alışı merkeze doğru yaptı ve yarı açık B dikeyine sahip oldu. Anand fil alır A7 ile piyonu almak isterse C5. Fil içeride sıkışabilir. Anand fili kurtarmayı başarsa da Kasparov bu fili düşürme tehditleriyle taşlarını aktifleştirecek ve oyun bu fil üzerinden dönecekti. Anand kendi saldırı planını oluşturmaya vakit bulamayacaktı. Nerede kalmıştık? B alır C6, fil H6, rakibinin fianchetto filini değişmek istiyor. Fianchetto fili şah savunmasında kritik bir öneme sahip. C5, C4 ile tempo ile vezir kanadından ilerlemek istiyor. Fil C4, rakibinin C4 ile vezir kanadından ilerlemesini engelliyor. Vezir B6, ver B2'yi, fil alır G7, fianchetto filini kırıyor. G6 sürüşü sonrasında Kasparov'un şahının etrafındaki koyu renkli kareler zayıflamıştı. Bu fil bu koyu renkli kareleri destekliyordu. Şah alır G7 ama Anand'ın koyu renkli fili yok. Bu zayıflıklardan faydalanabilmek kolay değil. Anand uzun rok ile devam etmeliydi. Fakat açık B dikeyinden gelebilecek saldırılardan çekinmiş olmalı ki B3. B2 olan baskıyı sonlandırıyor. Fil E6, fil alır C4 ile rakibinin vezir kanadındaki piyonlarını parçalamak istiyor.
Anant fil alır E6 yaparsa E alır F6 ile Kasparov alışı merkeze doğru yapar. Sonrasında D5 C4 sürüşleri ile oyunu açıp merkezdeki şaha karşı atak başlatırdı. At D5 fillerin değişimini engelleyip konumu kapalı tutmaya çalışıyor. Oyun açılırsa şah merkezde kaldı. Fil alır D5 merkezi açmak için atı kırdı. E piyonunun önünü açıyor. Fil alır D5 yapılırsa E6 D5 sürüşü tempo ile gelecek. E alır D5, E5. Rakibini geçerken alma yapmaya kışkırtıyor. E6 sürseydi Anant dokunmayabilirdi. Artık Anant bu piyonu almasa da Kasparov E4 ile merkezden ilerleyip hatları açmak isteyecek. D alır E6, D5. Tempoyla fili istiyor. Filin seçenekleri sınırlı. D3 karesine giderse C4 sürüşü tempoyla gelecek. Fil E2, C4. Vezirin çaprazı açıldı. Kısa rok atılamıyor. Uzun rok da artık güvenli değil. Anant henüz kendi problemlerini çözemedi. Karşı atak oluşturabilecek durumda değil. E alır F7 ile piyon alınırsa E dikeyinin açılması Kasparov'un işine gelirdi. C3. Vezir kanadını kapalı tutmak istiyor. Kale C E8. Kale alır E6 devamında kale F8 ile E dikeyinde kaleleri çiftlemek istiyor. B alır C4. D alır C4 yapılırsa fil alır C4 ile Anant yanıt verecek. Fil C4 karesinden E6'yı destekleyecek. Anant E6'ya dokunmazsa E dikeyi açılmayacak. Devamında fil B3 ile B dikeyini kapatıp uzun rokla durumu kurtarabilir. Kale alır E6. Kasparov kale F8 gelip açmazdaki fili kazanmak istiyor. Anant kale F1 gelip kale F2 ile fili korumak isterse kale F8 E dikeyinde kaleleri çiftleyip fili istedikten sonra kale F2. Anant konumu savunmuş gibi dursa da kale alır E2. Kale alır E2 yapılırsa vezir G1 ile bir hamlede mat var. Anand'ın matı engelleyen tek hamlesi vezir alır E2 ile veziri vermek. Nerede kalmıştık? Kale alır E6, şah F1, E dikeyindeki açmazdan çıkıyor. Kale F8, ver fili, kale E1 yapılırsa D alır C4 ile D dikeyi açılır. Devamında Kasparov tempo ile kale D8 gelir. Devamında at D5 ile at E3 girme fikirleri olurdu. Fil D3, D alır C4, fili isteyerek D dikeyini açtı. Fil alır C4, kaleyi istedi. Kasparov at E4 geliyor ve Anant oyunu terk ediyor. Veziri isteyerek tempo ile geldi. At alınırsa F alır E4, kale F6, şah E2 oynanırsa kale F2 devamında Kasparov veziri kazanır. Şah E1, kale alır E4, şah D1, kale alır C4 devamında Kasparov'un kale D6 ile vezir açmaz alma isteği var. Şah kendisine güvenli bir yer bulamıyor. Kasparov'un kazanca giden bir saldırısı vardır. At E4 hamlesine geri dönelim. Vezir D4 hamlesiyle vezirler değişilmek istenirse vezir alır D4, C alır D4, at D2, çatal atar. Örneğin şah F2, at alır C4. Kasparov materyal önde ve şaha karşı tehditler devam etmekte. Anand'ın terk ettiği konumda videoyu bitirelim. At E4. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.